Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz bu şahane telefon çantasının anlatımını yapacağım. Önlü arkalı kalp şeklinde bir örgü modeli var. Gayet düz, yeni başlayanlar için bile çok basit bir çanta yapımı arkadaşlar. Hızlıca şöyle bakın, düğme olarak yine ben örgü bir düğme kullandım. Ve sık iğne ile de çantamızın sapını yaptık. Tığ olarak 3 milim bir tığla ördüm ben. İpim yine Nako pırlanta dilediğiniz iplerle, kağıt, makrome soft çanta ipleriyle de örebilirsiniz. Uzunluğunu standart telefona göre gayet ideal bir ölçü bu arkadaşlar. Eğer zaten ördüğümde size söyleyeceğim, daha uzun olmasını istiyorsanız kullandığınız telefonunuzun boyuna göre de şu yukarıdan birkaç sıra daha fazla örerek yapabilirsiniz sırasını. Hemen başlıyorum ben. Bu şekilde toplamda 27 adet zincir çekiyoruz. İlk düğümümü attım. Toplamda 27 adet, çok sıkı olmayacak şekilde bakın, 1 2 3 4 5 6 7 27 tane zincirimizi çekiyoruz. 27 adet zincirimizi çektik. Hemen ipimizin başını alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7.'ye şöyle bir tane, iki seferde çıktığımız trabzan. Hemen yanına tekrar bir tane trabzan daha, diğer zincire bir trabzan daha, iki zincir çekiyorum. Bir iki tane atlayıp üçüncüye yine bir trabzan, yanına yine bir trabzan, yanına bir trabzan, 3 trabzan yapıyoruz. Tekrar iki zincir çekiyoruz. 1 2 üçüncüye tekrar trabzanımızı yaparak 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir iki zincir çekiyoruz. 2 atlayıp üçüncüye iki 3 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3 son zincir içerisine de bir kutucuk oluşturduk. Bu şekilde ilk sırası çantamızın. 3 zincir çekiyorum ben arkadaşlar, geriye döndüm. Yine iki seferde çıktım, trabzanımı yaptım. 2 adet trabzan çektiğim zincirle 3 zincir olarak 3 trabzan olarak yapıyoruz. Hemen 2 zincir çekip diğer boşluğa içerisine hemen 3 adet daha trabzan yapıyoruz. Üçüncüyü yapıyorum. 2 zincir çektim ve ortadaki, tam ortaya denk gelen boşluğa 4 adet trabzan. Bu kalp olan desenimizin başlangıcı. Buraya 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir çektim. Yine devam ediyoruz. 3 trabzan, 2 zincir çekiyoruz. Son kutucuğa yine geldik. İlk trabzanımızı yapıyoruz. İkinciyi, üçüncüyü de bu şekilde arkadaşlar, bakın. Tam orta noktasını bulup tam zincir içerisine trabzanımızı yaptık. 1 2 3 4 zincir çektim ve geriye dönüyoruz. Hemen kutucuğa trabzan yaparak başladık. 2 3 2 zincir çektik. Bakın burada 4 trabzanımız. Burada başlangıç olan 4 tane trabzan yapmıştık.
hemen bu boşluğa şimdi 2 trabzan yapıyoruz ve bu 4 tane trabzan üzerine doldurarak yine aynı her trabzana bir trabzan yapıyoruz. Bakın yanındaki kutucuğa da 2 adet trabzan örerek 2 zincir çektim ve karşı kutucuğa geçtim. 2 3 2 zincir çekiyorum ve burada hemen buradaki tam 3 zincir çekerek oluşturduğumuz bu trabzan tepesine batıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir, 2 tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 1 2 trabzan yapıp yine buradaki trabzanlarımızın üzerine komple karşı tarafa trabzan yaparak geçiyoruz. 4 trabzandı. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 oldu. Burada da 8 12 trabzan elde edeceğiz arkadaşlar. Sayarak da ilerleyebilirsiniz ama matematiği çok kolay. Evet, bu kutucuğa 2 adet trabzan yapıyoruz. 2 zincir çektim. 1 2 ve şimdi tam tepeye 3 1 2 3 4 adet zincir çekiyoruz. Yavaş yavaş çantamızın bu deseni oluşmaya başladı. Hemen boşluğa direkt geçiş yaptık. 2 adet trabzanımızı yaptık. Sonrasında da buradaki trabzanların üzerine her birine bir trabzan yaparak buraya kadar örelim. Evet, buraya kadar geldik. Burada da 2 zincir çekiyorum ve tam tepeye batarak bu şekilde oluşturduk köşemizi. Hemen 4 zincir çekiyorum. Burada ilk trabzan tepesine batarak bu sırada komple arkadaşlar buraya kadar trabzan örüyoruz. 2 zincir çektik ve yine tepeyi bulup 2 3 4 zincir çekiyoruz. Geriye yine döndük. Hemen trabzan tepesine 7 adet trabzan, 3 4 5 6 7 2 zincir çektim. 1 2 tane atlayıp üçüncüye arada 2 adet bırakıyoruz. Üçüncü trabzanımızdan yine 7 adet buraya kadar örüyoruz. İlk modeli kurduğumuzda zaten diğerini de artık çözmüş olacağız. Kendimiz de rahatlıkla, kolaylıkla kurabileceğiz. Hemen köşeyi oluşturdum. 2 3 zincir çektim arkadaşlar. 3 zincir çektikten sonra buraya 1 2 tane trabzan yaptım.
ve 2 zincir çektim, 2 bırakıp üçüncüye batarak burada da 3 tane trabzan yaptık. 2 zincir çektik ve hemen bakın bir üstteki kalp olan desenimizin o boşluğa 4 tane trabzan yapacağız tekrar. Yani tekrar edeceğiz bu başlangıç yeri olarak. Buraya hemen üst üste gelecek zaten 4 adet trabzan yapıyoruz. Bu da ikinci üstteki kalp desenimizin başlangıcı olacak. Hemen 2 zincir çektim, 2 tane atlayarak üçüncüye 1 2 3 tane trabzan yaptık. Tekrar 2 zincir çekerek başta zaten yaptığımız neyse onu uyguluyoruz sonunda da. Hemen üçüncüyü de şöyle tam tepe noktasını bulup trabzanımızı yaptık. İlk kalp desenimiz oluştu. İkincinin de bakın arkadaşlar 4 tane ile başlamıştık burada. Bundan sonra zaten bu sırayla ne yaptıysak aynısını yaparak devam edeceğiz. Şimdi hemen 4 zincir çektim ve buraya geçiş yaptık. 3 adet trabzanla hemen 2 zincir çekiyoruz. Karşı kutucuğa geçtik. 2 adet trabzan yapıyoruz ve bu 4 tane trabzanımızın üzerine yine aynı sayıda trabzan yaparak devam ediyoruz. Yanındaki kutucuğa 2 trabzan, toplamda 8 trabzanımız oldu. Hemen buraya geçiş yaptık. 3 trabzan, 2 zincir çekiyoruz. Tam tepe noktasına battık. 3 zincir çektim ve geriye dönüp bu kutucuğa 2 tane trabzan ördüm. 2 zincir çektim. İki trabzan. Buradaki 8 trabzanımızı yine 8 trabzan olarak örüyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın altta ne yaptıysak aynı şekilde bu kalp modelimizi de ben yine şuraya kadar bu kısmını göstermek istiyorum. Buraya kadar örelim. 12 trabzanımızı yaptık. Hemen 2 zincirle buradaki kutucuğumuzu dolduruyoruz. 2 trabzan yaptıktan sonra tam tepe noktasına bir trabzan daha yaparak tamamlıyoruz. 2 3 4 zincir çektik. Hemen kutucuğa geçiş yaptık. 2 ve burada trabzanlarımızın üzerine doldurarak buraya kadar gelelim. Buraya kadar yine geldik. 2 zincirle tam tepe noktasını ayarlayıp kutucuğumuzu oluşturduk. 3 4 zincirle geriye döndüm ve burada komple bu trabzanların bu kısma kadar örüyoruz. Aynı şekilde bakın altta ne yaptık? Aynı 2 sıra böyle trabzanımız olacak uzunca. Oraya kadar örelim, devam edelim. Sonuna geldim. 2 zincir çekip buradaki köşeyi oluşturuyoruz. 3 4 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bakın hemen alt taraftaki modele bakarak ilerleyebilirsiniz ve hemen
Yine bir kutucuk oluşturdum. 3 trabzan değil, burada 7 tane trabzan yaparak 4 5 6 7 tane trabzan ördük. Hemen 2 zincirle 1-2 tane bırakıp üçüncüye yine trabzanla 7 trabzanla sonuna kadar devam ediyoruz. Trabzanlarımızın üzerine örüyoruz. Sonda da bir kutucuğumuz olacak yine. 6 7 2 zincir çektim ve tam köşe noktasına oluşturdum kutucuğumu. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Burada hemen ne yapmıştık? Aşağıda 7 tane olan sıraya bakıyoruz. Üst sırada burada 2 adet trabzan örüyoruz. 1 2 zincir çektik. 2 tane atlayıp bir kutucuk oluşturduk. 3 trabzanımız oldu. 1 2 tane zincir atlıyoruz. Buraya 3 trabzan yapıyoruz. Çünkü artık model kurmayacağımız için bitim aşamasına geldi. 3 trabzan yaparak geçiş yaptık. Yine 2 zincirle arada 2 tane trabzan bıraktık. 3 trabzan da buraya yaptık. 2 zincir çektik. Hemen kutucuk içerisine geçiş yaptık. 2 üçüncüyü elinizi çok sıkı tutmayın arkadaşlar. Çünkü tığ numaramız da kalın olduğu için bu batımlarda zorlanabilirsiniz. 3 4 zincir çektim. Hemen kutucuğun içerisine 2 3 bu sırayı artık sadece böyle kutucuklara üçerli trabzanlar yaparak devam edeceğiz. 2 zincir çekiyoruz. Bir yüzünü tamamlamış olduk. Telefon çantamızın 2 zincir yine çektim. Eğer şimdi burada ipimizi kesmeden ben burada tamamlıyorum. Standart telefonlara, normal boyuttaki telefonlara göre gayet bu ölçü uzunluk yeterli. Ama eğer telefonunuz daha uzunsa arkadaşlar, bunun için de bu sırayı 2 veya 1 sıra daha fazla örerek, yani şöyle şu sıra 2 ördük, 2 3 4 diye birazcık daha uzun yapabilirsiniz. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Bakın telefon çantamızın bir yüzü tamamlandı. Şimdi ben burada bir zincir çekip ipimi keseceğim ve diğer yüzünü aynı bunu nasıl ördüysek bu şekilde örerek birlikte sonrasında ekleme işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Aynı bu yüzden bir tane daha örüyoruz ve sonrasında devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın aynısından bir tane daha ördüm. İpimi kesmiyorum burada. Hemen bununla birlikte ekleme yapacağız. Şöyle tam ortasına tığımı geçirip buradan ipimi içeriye alacağım. Evet. Bu ipi de arkadan yürüterek temizleyelim. Bu boşluğa 2 adet sık iğne, hemen bunu da arkadan yürütüyoruz. Bakın burası trabzanlı kısmı.
2 trabzana, ikisine birden arkadan geçirip bir, yine çok sıkı yapmayalım çünkü kenarların oyası geleceği için batacağımız yerlerde zorlanmayalım. İkişer tane sık iğne yaparak ipimizi de böyle arkadan gizleyerek temizleyelim. Sonrasında da hızlı hızlı her birine bakın, hem trabzanlı denk gelen bu aralarından geçiriyoruz, hem boşluklara ikişer tane şu köşe kısmına gelene kadar sık iğne yapalım. Evet, köşe kısmına geldik. 1 2, yine iplerimizi arkaya atarak temizliyoruz. Bu köşe kısmına da 4 adet yapıyoruz arkadaşlar. Burada iplerimiz var. Başlangıç yerlerimize geldik. Hemen bunları karşılıklı ilmeklerin içerisinden geçirerek 3 tane trabzan olan kısma 3, bakın hemen karşısından geçiriyorum. Burada da trabzanımız var. Hemen ara boşluğundan burayı da karşıya geçip ipimi de yürütüyorum. 3 adet. Buradaki zaten 2 bırakmıştık burayı örerken. 2 tane doluyoruz. 3 trabzan olan kısmımıza 3 tane. Bir, bu onu kesip çakmak yardımıyla artık yakalım. Aradaki boşluk kutucuğa 2, buradaki 3 trabzana karşılıklı 3 tane sık iğne yapıyoruz. İki tane dolduk. 1 2 ve 3. Köşeye geldik. 4 tane yine köşeye sık iğne yapıyoruz ve sonuna kadar da arkadaşlar, başa kadar yine aynı 2 tane de olarak buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, bakın 2 tane sık iğne yaptım, yine buraya geldim. Şöyle tam ortasını bulup bir tane evet, burayı bir tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Geri aldım bir tanesini ve sonrasında şu tam zincir ortalıyoruz köşesini. Buradan da bu şekilde çıkıyoruz. Bir tane bu kalın tığla yapamazsanız ince bir tığ, daha ince bir tığla şu şekilde alalım ilmeğimizi. Sonra da tam şu dibinden çekelim, çıkaralım. Bundan sonrasını toplamda çok gene sık olmasın arkadaşlar. Ben 200 adet sapı için, uzunluğu için zincir çektim. Siz dilediğiniz uzunlukta ne kadar çekecekseniz o kadar çekelim ve sonrasında da kenarlarının oyasını örme kısmına geçeceğiz. Dediğim gibi 200 adet çektim. Siz 250'de daha da kısa seviyorsanız ona göre uzunluğunu ayarlayıp bu zincir sayısını yapalım. Evet, 200 adet zincirimi çektim ve bu şekilde bakın arkadaşlar, şu arasını dediğim gibi biraz daha ince bir tığla, evet, tam şu dipten 2 dalını
sabitledim kaydırma ile. Bir zincir çekip, bakın arkadaşlar, şu ilk iki sık iğne ile başlamıştık. Şu ilkine yine sabitledik. Bir iki zincir çekiyorum ve bu aynı battığım sabitlediğim yere bir çektiğim iki zincirle birlikte 4 oldu. Bakın 1 2 3 4. Baştaki iki zinciri sayarsak 4, ama şu anda 4. trabzanı yapacağız. Toplamda 6 trabzan yapacağız. Baştaki iki zincirle 7 tane olacak. 3 6 ve 7. Hemen bakın 1 2 üçüncüye sık iğne ile sabitledim. Direkt tığımın başına alıyorum. 1 2 üçüncüye yine 7 tane trabzan yapıyorum. 2. Bu yüzden kenar kısımlarını yaparken çok sıkı yapmamanızı söylemem. Bundan da arkadaşlar, batarken buralara 7'şer tane trabzan gelecek. O yüzden daha rahat batmanız için 6 7 normal bir gevşeklikte yaparsanız daha güzel olacaktır. Hemen 1 2 üçüncüye sık iğne ile battım. Yine 1 2 üçüncüye batarak buraya kadar gelelim, köşe kısmına kadar arkadaşlar. 7 tane trabzan örüyoruz. Aralarda 2 2 bırakarak devam edelim. Evet, bakın toplamda 5 tane oya, yani şu motiften geldi kenarına. Şimdi hemen 1 2 3 şu köşede bir sondan ikinci trabzana denk, sık iğneye denk geldi arkadaşlar. 4 tane sık iğne yapmıştık köşelerde. 3 4 5 6 ve 7. Hemen 1 2 üçüncüye yine battım ve şimdi bundan sonrasını arkadaşlar, başlarken üçlü trabzanlar yaptığımız için burası birazcık daha sık. Buraları 2 dolmuştuk. 2 dolduğumuz için biraz daha seyrek olduğu için burada 1 2 3 dördüncüye bunu 2 kez tekrarlayacağız. Sadece alt kısmında arkadaşlar 1 2 3 dördüncüye batıyoruz. Üçüncüye değil. Burada üst üste binmemesi için motiflerin 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen tekrar 1 2 3 dördüncüye kapattık sık iğne ile. Yine 1 2 3 dördüncüye bir motif daha yapıyoruz. 3 4 5 6 ve 7. 1 2 3 4 dedik arkadaşlar. 1 2 üçüncüyü artık burada batıyoruz. Sadece şu ortaya 2 tane motif eşit gelecek, denk, kenarları da denk gelmesi açısından dördüncü battık. 4, bunu 3 kez tekrarladık. Şimdi yine 1 2 3 artık bu şekilde devam ediyoruz. Köşemize bir tane yapıyoruz. 7 trabzan. Bundan sonra yukarıya kadar, diğer tarafa kadar aynı aralarda, yanda ne yaptıysak başlangıçta 2'şer tane bırakıp üçüncüye atlıyoruz. 5 6 ve 7. Hemen 1 2 üçüncüye artık bundan sonrasını bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Hemen buraya kadar örelim, sonrasında devam edeceğiz. Evet, bakın yine burada 5 tane motifimiz denk geldi. 6 tane
yaptık. Hemen başta nasıl başladıysak 2 zincir çekerek bunu burada kaydırma tekniğiyle birleştirdim arkadaşlar. Şimdi direkt şöyle, ilki biraz zor olacaktır ama bunu ince bir tığla yapacağım. Evet, ince bir tığ aldım arkadaşlar. Çünkü başlangıcı sıkı olduğu için ilk zincir tepesine sık iğne ile birlikte başlıyoruz artık. Bir iki tane daha örüp sonrasında diğer tığımla devam edeceğim. Burayı komple tek dallarını alıyorum. Bakın, tek dallarını alarak bu çektiğim 200 zincire yine 200 adet sık iğne denk gelecek şekilde, bakın, düz tarafından yapıyoruz bu işlemi. Sadece tek taraflarını, o yüzden bol çekin dedim arkadaşlar. Bol oldum mu daha rahat batacaksınızdır. Her bir zincir içerisine, tepesine bir tane sık iğne örerek, siz dilerseniz yarım trabzan ya da çakma sık iğne dediğimiz ya da trabzan olarak da bunu yapabilirsiniz. Ve komple buraya kadar sık iğne örüyoruz ve çantamızın sadece açma kapama kısımlarına geçeceğiz. Tamamlamak üzereyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, toplamda yine 200 adet sık iğne yaparak bu kısmını tamamladım ve son sık iğnemi de yapıp burada hemen şu dip kısmından sabitleyerek bir zincir çekip kesiyorum. İplerimizi temizleyelim. Evet, bu şekilde iplerimizi temizledikten sonra şimdi düğme kısmına geçeceğiz ve burada 12 adet zincir çekerek de arkasından o kısmı da tamamlayalım. Bakın, çantamız oluştu. Temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bakın, bir tarafı şöyle önü düz tarafa gelen yerimiz var. Bir tarafta da şöyle arkası, yani bitiş ağız kısmı ters olan yerimiz var. Ben bu ters olan kısmından yapacağım bu zincirimi, yani düğmemize geçireceğimiz zincir kısmını. Şurada hemen bakın, ortalıyoruz. Tam ortanın şu iki tane üçlü trabzanımız vardı. Bunun ikincisine ipimi geçirdim. Biraz arkada bırakalım, onu temizleyeceğiz. Arkada gizleriz. Ve diğerine de hemen bu ipimi de alarak sabitledim. İpimizi çekiştirelim böyle sıkıca. Toplamda 12 zincir çekeceğim ben. Siz daha fazla çekebilirsiniz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve hemen yine burada ilkini karşıya geçiş yapıp kaydırmayla diğerine de daha sağlam olsun diye bir tane daha yürüttüm kaydırma ile. Bir zincir çekip burada ipimi yine kesip iplerimizi temizleyelim. Burada hemen düğme kısmını yapacağız. Dediğim gibi bu zinciri siz 14 de çekebilirsiniz. Onu ayarlayın, büyüklüğünü, küçüklüğünü siz. Hemen ipimi temizliyorum ve düğüm aşamasına geçelim. Evet. Şimdi yine düğmemizi de şu ön düz görünen kısmından yapacağız. Hemen başlıyorum. Bunun için sihirli bir halka yapıyoruz. Bir zincir çektim. Bu halka içerisine toplamda 10 tane sık iğne. İlkini yaptım. 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. İyice orta kısmını sıkılaştıralım. Hemen şu ilk sık iğne tepesine sabitleyelim. Ve yine bir zincir çektim arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu ipi gizlemeyelim. Buna düğüm atacağız. Bu ortasından yine toplam ben 12 tane, yani sığdığı kadar 12 tane sığdı. Bu sırada da bu şekilde orta kısmından geçirerek toplamda 12 sık iğne yapıyorum. Ne yaptık? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Zaten onu siz ördükçe yaptığınız iş yani kapatacaktır o ortayı. Hemen yine ilk çektiğim şu bir zincir çekerek yaptığım sık iğneye sabitleyip burada ipimi biraz uzun kesiyorum. Hem iğne ile işlemimiz olacak hem de dikmek için bakın bu şekilde bir yuvarlak oluşturduk. Bu arkadaki ipimizi de şu aralardan ince bir tığ yardımıyla gizleyerek hem görüntüsünü daha ipi daha uzun bırakıp iğne ile de yapabilirsiniz bunu. Hem görüntüsü olmasın hem de bu şekilde temizleyip bir de düğüm atıyorum ben buna burada daha garanti olsun diye. Evet, düğümümüzü de attık, kesip bu zaten arkada kalacak, görünmeyecektir hiçbir şekilde arkadaşlar. Evet, şu ucunu da hafif bir yakalım. Şimdi ipimize iğnemizi geçirelim. Bu şekilde şu sık iğne bir önlü bir arkalı geçiş yapıyorum. Toplamda 12 sık iğne yapmıştık. 12'sine de iğne ile başladığımız yere kadar bu şekilde önlü arkalı iğnemizle geçelim arkadaşlar. Şöyle iki dalına birden alıyoruz. Bu düğme görüntüsünü veren bu tekniği yani uygulayabilirsiniz farklı işlerinizle de arkadaşlar. Açık gayet çok şık görünen. Bakın geldik. Başladığımız yere arkaya geçtim ve böyle bunu düz tarafı bu şekilde bir araya getiriyorum. İpi çekerek bir araya getirdim. Bakın gayet yüksekliği de güzel, ideal bir boyutta oldu. Hemen telefon çantamızın bu ön kısmında şöyle kalp bitiminde, bu desenin bitimindeki şu trabzan kısmına bunu sabitleyeceğiz. Şu üçlü 3 adet yaptığımız trabzan kısmına. Hem buradan alıyoruz. Hem de buradan sabitleyerek şöyle etrafını döne döne dediğim gibi yapıyoruz bu işlemimizi de.
Burada bakın trabzan tepemiz var. Hem ona batıyoruz hem de ördüğümüz bu düğme kısmından geçiriyoruz. Etrafını bu şekilde dikerek sabitleyelim arkadaşlar. Bu kadar, sonuna kadar gelelim ve çantamızın son halini birlikte görelim. Bakın, altlardan sabitleyerek, ister kenar kısımlarından, biraz batmaları zorlaşıyor diktikçe. Bakın, hem bunu sabitledik hem de bu şekilde bunu da almak istiyorum buradan. Evet. Şimdi alta geçiş yapacağım. Buradan arkaya iğnemi aldım ve ipimi arkada temizleyip bitiriyoruz arkadaşlar. Bu kadardı. Bitmiş haliyle birlikte olalım. Evet arkadaşlar, çantamızı bitirdik. Bakın, bu şekilde gayet güzel, hoş bir görüntüsü oluyor. Düğme görevi görüyor. Örgüyle de daha ağır bir görüntüsü oluyor. Bu kadardı arkadaşlar. Çantamızı tamamladık. Diğeri de rengimiz burada. Farklı renklerle deneyebilirsiniz. Çok zevkle örülen, çok basit, pratik bir çanta yapımı, telefon çantası yapımı. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Abone olarak, beğeni ve yorum yaparak da destek olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.